Eylül ayının güzel bir pazarından merhaba arkadaşlar. Bugün de size daha önce ektiğim nane olan bahçemdeyiz. Artık hasat zamanı. Görmüş olduğunuz yerde nanelerimizi kestik. Onları da göstereceğiz inşallah. Bakın burada bu naneleri şimdi kesiyoruz. Biraz geç kaldık kesmede. Fazla boylandı. Makas kullanıyoruz. Diğer nane yetiştiricileri gibi ot satmıyoruz arkadaşlar. Hakiki nane satıyoruz ve özenle kesiyoruz. Hiçbir şekilde bakın alanda ot var. Ot yok arkadaşlar. Kesinlikle otla keserek buluşturmuyoruz ve burada arada görmüş olduğunuz yerde de otlar var. Bunun sebebi de kimyasallar kullanmıyoruz arkadaşlar. Her şeyiyle doğal. Gübre dahi yok arkadaşlar. Ve bu ürünlerden satışta çayı olarak da satmaktayız. Ayrıca de yağsı olarak da satmaktayız. Türkiye'de bir numara konumundadır. Yaptığımız analizler sonucunda. Arkadaşlar özenle 3 yıldan beri bu işe devam ediyoruz. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar dip kökünden, yakın yerinden. Buradan tekrardan nanelerimiz çoğalıyor arkadaşlar. Bunları tabii ki bir de yıkıyoruz. Sudan geçiyoruz kurutmadan önce. Tamamen temiz, berrak konuma gelmesi için. Yalnız elinize geçtiğinde kesinlikle temiz bir halde geçmiş oluyor. Evet. Bereketli de bir ürün. Senede 6 defa kesilebiliyor. Bulunduğumuz yer neresi diye sorarsanız Ordu ile Kabadüz ilçesi Yukarı Kirazdere köyündeyiz arkadaşlar. Nanenin bu yetiştiriciliği için 1000 rakımı gerekiyor en aşağı arkadaşlar. Mentol oranını en üst seviyede kazanabilmesi için. Çarşı merkezinde o kadar kaliteli bir şekilde olgunlaşmamakta. Yüksek kesimin bir ürünü. Hatta havaya da dikkat ederseniz bakın sis var. Hatta çise de var arkadaşlar. Çiseli bir havada. Bu da nanenin en çok hoşuna gittiği ürünlerden, iklim koşullarından bir tanesi arkadaşlar. Dip kısımlarına yakın yerden kesiyoruz arkadaşlar. Tabi şöyle arada bulaşacak olan otlar varsa onları da atıyoruz. Sadece gördüğünüz gibi naneyi topluyoruz arkadaşlar araziden. Evet. Şurada da kalmış. Burası 250 metrekarelik bir alan arkadaşlar. Evet. Hasadı bir boşaltmaya götürelim. Şurada kalmış bir iki tane. Evet arkadaşlar. Dağcılık alanı tamamen kaplamadı nanelerimiz. İşte şu ana kadar ki topladığım nane. Evet arkadaşlar. Yok. Evet gördüğünüz gibi böyle topluyoruz arkadaşlar. Geri kalan bu nanelerimi de keseceğim. Yıkadıktan sonra kurutacağız. İcap ediyorsa belli bir kısmını yağsını çıkartacağız. Belli bir kısmını da kuru nane çay olarak kışın şifaen içmek üzere tüketilecek arkadaşlar. Zaten bir kere tüketen devamını kesinlikle istiyor arkadaşlar. Görüşmek. Nanenin evdeki kurutma aşamasını ve kalitesine ayrımına geçmeden önce arkadaşlar size kurumuş olan nanenin pozisyonunu göstereyim arkadaşlar. Eğer ki tıbbi aromatik bir nane ise ve yüksek bir rakamda yetiştirilmiş bir nane ise arkadaşlar bakın arka kısmında şurada yakından da göstereyim. Sese de duyduğunuz gibi kışır kışır etmekte. Bakın şuradaki gördüğünüz nanelerde morluklar olur arkadaşlar. Bu morlukları görüyorsanız bu nane yüksek bir kesimde en aşağı 1000 rakamlık bir yükseklikte yetişmiştir. Bu tabii ki tıbbi aromatik bir nane. Tabii ki çeşit bir sürü nane türleri de var. Yani elimizdeki olan tıbbi aromatik nanenin özelinden bir tanesi. Çarşı merkezinde yetiştiğinde ise kesinlikle bu halde olmamakta. Yemyeşil hale gelmekte.
arkadaşlar. Evet, kuru nanemizin görüntüsü de bu. Daha önce hasat edip toplayıp da kenardaki tuttuğum nane arkadaşlar. Bir poşetlik olarak kaldı. Ondan. Evet, şimdi diğer aşamaları göstereyim arkadaşlar. Topladığımız nanelere ne yaptığımıza geçmiş olalım. Evet arkadaşlar, arazimizden topladığımız, hasat ettiğimiz nanelerimizi yıkadıktan sonra eve getirdik. Burada şimdi bunların kalite sınıflarına ayırarak kurutma işlemini gerçekleştireceğiz gölgede. Bakın, nanelerimizin içerisinde ot yok ve size arkadaşlar tavsiyem, tabi tek tük böyle ot var. Onları da göstereceğim. Birazdan onlar da ayıtlanacak. Size tavsiyem arkadaşlar, aktarlardan alırken bir ürünü, eğer ki bu bir bitki ise bunu mümkün oldukça yaprak şeklinde alın arkadaşlar. İçerisinde bunu küçücük hale, toz haline getiriyorlar. Toz haline getirince içerisinde neydi belirsiz farklı farklı otlarla karışık bir şekilde servis ediyorlar. Dolayısıyla atıyorum, bunu nane için söyleyeyim. Diğer bitkilerde de geçerli. Her bitkinin bünyesinde kendine öz yağısı vardır. Uçucu yağısı vardır arkadaşlar. Bu uçucu yağı siz bu bitkiyi ne kadar küçük parçalara bölerseniz o kadar o bitkiden terk eder. Geriye de sadece yeşil kısmı olan bitkinin, yani ot diyelim o kısmına, ot kısmı kalır arkadaşlar. Yani size olan faydası çoğunluğu uçmuş gitmiştir. Bu yüzden dolayı aldığınız ürünlerde bir bütün halinde almanız, kendi evinizde, atıyorum bunu baharat gibi kullanacaksanız, evinizde kendi elinizde parçalayarak anında dökmeniz daha faydalıdır. Ya da belli bir küçükler parçalarına bölerek kullanmanız faydalıdır. Şimdi ben içeriye geçeyim. Kalite standartında nasıl olduğunu onu göstereyim arkadaşlar. Bu aşamada ise arkadaşlar nanemizin uç kısımlarını şöyle bir tanesinden göstereyim. Şöyle şunu alalım. Şu görmüş olduğunuz nanenin uç kısmı en kaliteli kısmıdır arkadaşlar. Şu yere. Bunu tabii ki tek elimle tuttuğum için makasla kesiyorum. Makasla kesip arkadaşlar bu en kaliteli yeri, nanenin uç kısmını bu yere ayırıyoruz. Bu taraftaki mentol olarak nanenin en faydalı kısmı bu tarafta olduğu için sürgünlerin uç kısımlarını bu kalitede ayırıyoruz. Geri kalan gövdesindeki yaprak ve yumuşak kısımlarını elimizle kopartarak bu kısma ve gövdenin de yine yumuşak olan belli bir kısımları var arkadaşlar. Faydalı olan o kısımlarını da bu tarafa katıyoruz. En sondan bir önceki aşamada bunu kendim kullanmak üzere artık sertleşmeye durmuş olan kısımlarını ise bu tarafa ayırıyoruz arkadaşlar. Bu kısımdaki ayırdıklarım ise arkadaşlar tamamen odunsu yapıya gelmiş olan kısım. Bunları da tekrardan çeliklendirmek üzere arkadaşlar dikiyoruz. Onu da gösteririm. Şu kısımda da görmüş olduğunuz, bakın yine ne kadar arsadaki tarlayı da görmüştünüz. Yine bakın, yine karışmış olan otlar var arkadaşlar. O otları da tamamen ayırıp saf bir şekilde nane geçmiş oluyor arkadaşlar. Tabii ki kalitenin fiyatları her zaman farklıdır. Bunun fiyatı farklı, bunun fiyatı farklı. Bu zaten benim kullanımda. O da tekrardan üretilen bir ürün arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Çelik olarak ayırdığım naneleri de evimin arkasında böyle kasalara ayırmıştık. Bu kasalara dikiyoruz arkadaşlar. Bakın, şehir merkezindeki nanelerde rakımı yüksek olmadığı için morluklar olmamaktadır demiştim. Bakın, görüyor musunuz yaprakların arkasında arkadaşlar yemyeşil. Hiçbir şekilde morluklar yok. Mentol oranları biraz daha düşükler. Bunlar halbuki aynı naneler. Arkadaşlar, çeliklerimizi, aldığımız çelikleri şu şekilde perlitli olan toprakta şöyle bir kanal açıyorum. Şöyle içerisine yerleştiriyorum ve onu gömüyorum arkadaşlar. Sürekli bir şekilde nemli kalmak üzere. İşte şurada da gördüğünüz gibi şu şekilde sıralı bir şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Belli bir büyüklükte.
Bakın daha önceden dikilen birin köküne bakın arkadaşlar. Mevcut kökünü vermiş. Buradan tabii ki kuruyor. Buradan gidiyor ama bu kısımdan tekrardan yeşeriyor arkadaşlar. Şöyle bunu ben tekrardan toprağa kapatayım kök kısmını. Oradan yeşillenecek. Bu şekliyle arkadaşlar belli aralıklarla toprağa dikiyoruz. Ve burası nemli kalması lazım. Alanın tamamını kapatacak şekilde böyle sıralıyorum arkadaşlar. Buraların her tarafından fışkıracak. Bakın kimisini şöyle dik de dikebiliyorsunuz. Kimisini tamamen gömerek de yapıyorsunuz. O köklenerek tekrardan buradan filizleniyor arkadaşlar. Yayının çok fazla uzamaması için burada ben yayınıma son veriyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.